Selamlar herkese. Güzel bir bıçak videosu çektim. Şu tripodumu ne yazık ki unuttuğum için şöyle tahtadan bir tripod yaptım kendime. Ucunu bileyleyip sapladım, üstünden biraz çaktım. Şu Ahtapot minik tripoduyla da ona tutturdum. Elimdeki DJI Pocket 2'yi. Tabii şu an onu çekemiyorum. Masamızda her çeşit bıçağımız var. Hepsi tabii ki de farklı bıçaklar. Kullanım alanları farklı. Falken DC4 bileyleme taşımız var. İnce bileyleme. Yollarda ince bileyleme için işte su zımparamız var. Yanda tüfeğim var. Böyle güzel bir alanda, hatta şöyle göstereyim. Neden böyle saçma bir yerde çektim? Biraz ışığı kullanmak istedim şu an. Tabii güneş battı. Güneş şuradan geliyordu, akşam ışığı. Karanlık ve kış olduğu için ışık birazcık sıkıntı. Tam gün batımında bulutların arasından ışık çıkmıştı. Şu an bulutlar kapattı ama o ışığı kullanarak burada güzel bir ışık yakaladım. Aslında ormanda çekecek çok fazla yer var. Her tarafımız orman fazlasıyla. Burada güzel ışığı yakalayınca hemen buraya çektim. Masanın üstüne şöyle güzel bir... Bu ne? Ha, bu şey ya, bu havlu aslında. Havlu gibi gözükmese de çok ince bir şey. Havluyu serdim siyah, parlama yapmasın diye. Güzel bir bıçak videosu çektim. Hep diyordum bıçak videosu çekeceğim diye. Bir iki video sonra onu yayınlayacağım. Bıçaklar hakkında ön bir bilgi var. Genel hap bilgiler aslında. Çünkü çok derin bir konu. Saatlerce anlatılabilecek içerikler var. Sadece ağız yapısı saatler sürer. Bileyleme keza öyle. Burada genel bilgi verdim, hani nasıl bir bıçak olabilire dair. Gene bir bıçak videosu daha muhtemelen sonra çekerim. Daha detaylı ve daha ince. Heyecan yapayım önceden, böyle bir video gelecek diye. Burada haberini vermiş olayım. Merhaba arkadaşlar, ben Mert. Türkiye'nin rengine hoş geldiniz. Sürekli diğer videolarımda bahsettiğim bıçaklarla ilgili video gelecek, bıçaklarla ilgili video gelecek diye sonunda çekme şansı buldum. Şimdi bıçakları anlatırken burada birçok bıçağımız var. Hepsi de kullanımı farklı, farklı bıçaklar aslında. Kullanım alanları farklı, içerikleri farklı, çelikleri farklı, kabzeleri farklı. Hepsini anlatacağım ama ona başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor. Bıçaklar aslında bizim tarzımızda, hani kullanacağımız bıçaklara bakarsak bence ikiye ayrılır. Karbon bıçaklar ve paslanmaz çelik bıçaklar. Aslında paslanır bıçaklar ve paslanmaz çelik bıçaklar olarak diyebiliriz. Yalnız son yıllarda ulaşabilirliğinin artması, biraz popülerleşmesi ve ulaşabilirliğinin daha kolay olması sebebiyle bir kategorimiz daha geldi başlı başına. Toz metalürjik çelikler. Toz metal çelikler diğer geleneksel yöntemlere göre üretimi biraz daha farklıdır. Aslında onu not aldım, şöyle söyleyeyim. Tam açıklamasını okuyorum hatta şu an. Yüksek basınçlı atomizasyon ile erimiş çelikten eleme, sıkılaştırma, vakumlama, sızdırmazlık ve sıcak izotastik presleme yoluyla yapılan ve dövme ve haddelenmiş bir metalürjik çeliktir türü diyor. Toz metal çelikler aslında geleneksel yöntemlere göre üretilmiş çelikten, yani çeliğin eritilmesi ve dökülüp kalıplaştırılmasından ziyade daha teknolojik bir yöntemle üretiliyor. Bu çelikler önce eritildikten sonra bir basınçla püskürterek bir anda toz haline getirip ve soğuklaştırıp ve onları tekrar eritip sonra da basınçla, tamamen izotastik bir basınçla tekrar birleştirilmesinden elde ediliyor. Biraz uzun bir süreç, maliyeti yüksek bir süreç. Aslında buna hani her şeyde gördüğünüz nanoteknoloji süreci diyebiliriz. Bir nevi öyle. Diğer çeliklere göre birçok avantajları var. Tabii ki de üretimi zor olduğu için maliyeti çok daha fazla oluyor ama kullanım alanına göre de vazgeçilmez çelikler. Şimdi dilerseniz bıçaklarımızı biraz anlatalım. Hem modellerinden bahsedelim, hem kullanım alanlarından bahsedelim. Hatta şöyle de yapabiliriz. 3'e ayrılır dedik. Aslında 2'ydi ama son yıllarda 3 dedik. Paslanmaz çelikler genelde karbon çeliklerdir. Paslanır çelikler, yani karbon çelikler. Avantajı nedir? Biraz daha sağlamdır, kolay bileylenir. Ağzının, yani keskinlik tutumu biraz daha uzundur. Çelikler 3'e ayrılır demiştik. Aslında 2 ama son yıllarda 3 demiştik. Karbon çelikler paslanır, kolay paslanırlar. Çok çabuk oksitlenirler ve etkileşime girerler.
Daha sağlamdırlar, daha kolay bilinirler. Paslanmaz çeliklere göre daha sağlam, daha kolay bilinirler. Daha uzun ömürlüdürler. Ama dezavantajı olarak da paslanmaları vardır. Fiyat performans konusunda kesinlikle her zaman başı çekerler. Daha ucuzdurlar çünkü. Ucuz olmasına rağmen verdiği size artı yönleri her zaman daha fazladır. Fiyat performans da en üst düzeydedirler. Zaten çoğu yerde de kullanılan hep karbon çeliklerdir. Paslanmaz çelik kategorisinde de ya tabii burada karbon çeliklerde de paslanmaz çeliklerde de binlerce çelik türü var ve örnekler var. Paslanmaz çeliklerde aslında son yıllarda biraz el yapımı, yani gerçek bushcraft bıçaklarına bakarsak, hani usta yapımı, el yapımı bıçaklarda çelik teknolojisine yaklaşmış olan çeliklerimiz var. N690 mesela ülkemizde çok fazla yaygınlaşmış. Gene kendi kategorisinde fiyat performansla çok üst düzey bir performans sunan bir çeliktir. Benim N690 bıçağım yok. Ben hiç o kaleme girmeden direkt toz metal kategorisine girdim. Yani o tarza kaydım. Toz metal çeliklerden de, toz metal çelikler arkadaşlar evet çok pahalıdır ama ömürlüktür. Ağız tutma oranı, yani süresi çok daha fazladır. Atıyorum karbon çeliği bilersiniz, mükemmel keskinliğe getirirsiniz. Atıyorum bir 10-75 karbon çeliği mükemmel bir keskinliğe getirebilirsiniz. Ama işte bir yemek yaptığınızda doğramayla bile, o tahtayı sürtüp çektiğinizde bile ağzının hemen böyle bir gün içinde körülür. Mesela atıyorum ahçıların da hep çoğu bıçağı karbon çeliktir. Sürekli bileylerler, mesela masata vururlar. Günlük bileylerler ya da haftalık bileylerler. Ama arada sürekli masata vururlar. İşte masata vurarak maksat orada bıçağı keskinleştirmektir. Toz metal çeliklerde durum böyle değil. Gerçekten bilemesi de zor ama biledikten sonra çok zor köreliyorlar. Yani bir ağaca da vursanız, odun da yarsanız bakıyorsunuz hala jilet gibi kalıyorlar. Zaten işte metalin farkı burada ortaya çıkıyor. Toz metal çeliklerin de paslanırı ve paslanmazı var. İkisi, yani toz metal çelik aslında bir üretim yöntemi. Toz metal çelik üretim yöntemi, paslanmaz karbon ağırlıklı çelik de üretilebiliyor. Paslanmaz kategorisinde de olabiliyor. Paslanmaz kategorisinde gerçekten zirvede olan çelikler var. Karbon tarafında da zirvede olan çelikler var. Ben size şimdi biraz buradaki bıçaklardan bahsedeyim. Sırf teknikle sıkmak istemiyorum ki çok geniş bir konu, anlatılacaklar yani gerçekten bitmez. Mesela burada Kabar BK2 var. Bu muhtemelen, hatta muhtemelen değil öyle, dünyanın en çok bilinen, her yıl genelde listenin işte Best Bushcraft Knife kategorisinde birçok sitede bulacağınız dünyanın hep en iyi seçilen bushcraft bıçağıdır. Kabar markasının BK2 modeli biraz hayvancıl bir şey. Bushcraft olarak geçiyor. Bu kılıfı plastik bir kılıf. Şurada kılıfımda bunlar hiçbir zaman, bu kılıflar, tutmalı kılıflar pat diye çekilmez. Çünkü o an elinizin sallanmasıyla bir yerinizi kesebilirsiniz. Şuraya bastığınız zaman zaten atıyor. Bu bıçak normalde böyle değil. Şurada gördüğünüz siyah kaplama aslında komple var. Tabi bu zamanla kullandıkça soyulduğu için ben burayı zımparayla komple çıkarttım. Çok kalın bir bıçak. Yanlış hatırlamıyorsam 7.4 milim olması lazım. Bayağı kalın yani. Birazdan diğer bıçaklarla karşılaştırmasını gösteririm. Hatta şöyle bir tanesiyle göstereyim. Sıradan çinko bıçak ve bu da Kabar BK2. Kalınlık farkını umarım oradan görebiliyorsunuzdur. Gerçekten baba bir bıçak. Bu işte bushcraft bıçak nedir? İşte doğada yalnız elinizde hani tek kalıp da bıçak, bununla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz bıçağı özetle. Tabii ki de biz öyle değil ama kullanıyoruz. Çok kalın bir bıçak. Bununla gidip de bir yemek yapmaya kalkarsanız tabii ki de birazcık sıkıntı. Çünkü kalınlığı dolayısıyla bir şeyi doğrarken aslında kesse bile ondan sonra biraz yarmaya giriyor işin. Yani bir ahçı bıçağı gibi tak 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 bir şeyi kesemezsiniz. İmkansız. Çok sağlam bir bıçak. 10.90 karbon çelik ya da 10.75 miydi? Videodan önce bakmadım. İkisinden biri. Yani çok yaygın bir karbon çelik aslında. Ucuz. En basit karbon çeliklerden biri. Güzel bir çeliktir. Çok kullanılır. Pahalı bir çelik değil. Plastik bir sapı var. Bunlar buradan çıkıyor. Sapını isterseniz gidip kendiniz tahta bir sap yapabilirsiniz sonradan. Yapanlar var. Şuradaki delik, bunu mızrak olarak bir işte bir sopaya geçirmek için oraya takıp buradan ip dolaştırıp bağlamak için ya da buradan bir tane yuvarlak ip çıkartıp bileğinize takmak için yapabilirsiniz. Bıçaklarda aslında bileğe takmayı, özellikle bu tarz ağır bıçaklarda bir tane bilekliği olması her zaman iyi. Çünkü ağır işler yaparken, odun yararken, bir şey yaparken elinizden fırlamaması için çok güzel. Özellikle yazın el terliyor. Onun için örnek şunu getirdim. Benim hiç bu bıçağımda yok, kullanmıyorum ama baltama yaptım. Şöyle bir ip, parakort
bileklik ipinden yapılıyor. Çok sağlam paraşüt ipidir. Hatta ben buraya da bunu kapladım. Çok güzel bir örgü yaptım. Bu da elimden kaymaması için. Çünkü plastik olduğu için sıcakta. Ya plastik değil, tahta da olsa sıcakta yazın eliniz terlediği için elinizden kayıyor ama bu kaydırmıyor asla. Böyle bir bileklik de bütün bıçaklarınıza yapabilirsiniz. Böyle düz bir şey yapmanıza gerek yok. YouTube'da bulabilirsiniz. Bunun yüzlerce böyle düğüm çeşidi var. Çok şekilli, çok güzel şeyler de var. Keza ben de bunu YouTube'dan izleyerek ördüm. Düğümsüz çok güzel bir örgü. İzlemeden yapamam hala ama yapınca çok güzel oluyor. Kabar BK2 pahalı bir bıçak. Tabii Türkiye şartlarında pahalı bir bıçak. Ben aldığımda yıllar önce, yani yıllar oldu. Ben 3-4 senelik herhalde 1000 lira civarıydı. Şu anda 2000 lira civarı. Ömürlük bir bıçak. Hani niye dünyanın en iyi bushcraft bıçağı seçiliyor sürekli derseniz, yani bunun çok bir mantığı yok. Kullanım alanı çok dayanıklı bir bıçak. Bir ton testi var. Testlerin hepsinden başarıyla geçiyor. Yani neticede ama bir karbon çelik bıçak, yani hani çok aşırı büyük bir şey değil. Yani bu 2000 liralık bıçakla sizin alacağınız işte fiyat performans güzel 500 liralık bir kamp bıçağı arasında aşırı derecede bir fark olacak mı? Olmayacak. Burayı kabulleniyorum. Hani şey de olmak istemiyorum. İşte 3000 liralık bıçak inceledik çok güzel falan. Yani güzel arkadaşlar ama da 500 liralık bir bıçakla da aynı işi görebilirsiniz. İyi bir bıçakla. 100 liralık bıçak demiyorum kesinlikle. Onunla göremezsiniz. 500 liralık ortalama bir bıçakla da bununla büyük ölçüde benzer bir performans alırsınız. Paranız vardır, bütçeniz el veriyordur ya da yurt dışından getirme şansınız vardır. Bu işi seviyorsunuzdur, yapacaksınızdır. Bu bıçağı alıp kaldırmayıp da gerçekten sürekli kullanacaksınızdır kamplarda. O zaman alınabilir mi? Alınabilir. Benim çok sevdiğim bir bıçak. Elime de oturuyor. Cidden ağır bir bıçak. Ağır iş bıçağı zaten. Bundan sonra gelecek olursak. Bu karbon çelikti. Bunu atladık. Şimdi burada 2 tane toz metal çelik var. Onlara mı geçsem yoksa karbon çeliklerden mi devam etsem bilmiyorum ama büyükten küçüğe gidelim. Bu hangisi? Bu değil. Bundan devam edelim. Gene Kydex bir kılıf var. Bununla aynı mantık. Bu Kydex değil, plastik. Bu da Kydex bir kılıf. Aynı mantıkla şuradan tık yaptım mı atıyor. Bu çok avantajlı bir şey. Yanında maşası var. Bu bıçak tamamen benim kendi yapımım. O sürece girmeyeceğim. Çok uzun bir süreç. Sadece bazı sebeplerden dolayı adını unuttum. Çok güzel. Bıçak videosu çekiyoruz. Sadece bazı sebeplerden dolayı kabzanın yapımını bitirememiştim. Onu ücret vererek başkasına yaptırdım. Çok da güzel yaptı sağ olsun. İş çok iyi. Şimdi bu toz metal çelik. Karbon bazlı bir çelik. Udeolum'un Vanadis V8 çeliği var bu bıçakta. Bu bıçağın bu arada bütün tasarımı, üretimi, her şeyi bana ait. Isıl işlemi Udeolum'un Türkiye fabrikasında yapıldı. Maddi olarak girmeyeceğim. Cidden pahalıdır. Toz metal çelikler ciddi pahalı. Vanadis V8 çeliği var. Karbon bazlı bir çelik. Mükemmel bir çelik. Paslanır, gene paslanır ama paslanmasından ziyade ağız tutumu çok iyidir. Bu bıçağı gerçekten yeterli keskinliğe getirebilirsiniz ki şu an jilet gibi çok zor köreliyor. Ömürlük bir bıçak, iyi bir bıçak. Bu şey kadar, Kabar BK2 kadar kalın değil. Bunu biraz daha taktik yaptım. Bu 5 milim, bu da 7 milim olması lazım. Bu 4.7, bu da 7.4 falan olması lazım, görüyorsunuz. Bu zaten cidden çok ağır bir bıçak. Şimdi farkı ne? Bu biraz daha taktik, her amaca yönelik, biraz daha küçük, biraz daha hafif ve yemek yapımı için de müsait. Yani bunu tek bıçak olarak kullanabilirsiniz. Bunu tek bıçak olarak kampta kullanacağım derseniz biraz olmuyor. Bu daha çok ağır iş bıçağı, odun yaracağım falan diyorsanız evet mükemmel. Ama tek bıçak olarak çok mantıklı gelmiyor bana. Bu tek bıçak olarak bence benim için en azından tam uygun oldu. Çok sağlam bir bıçak. Altına gene ip geçirmek için şöyle bir yer yaptım. Onun altında gene çakma işleri için kullanabilecek bir demir alanımız var ki önemli. O kabarda da var mesela. Burası da gene bir şeye vurmak, çakmak için ya da cam kırmak için birçok şey için kullanılabilir. Arkasında tırtıklı bir yer var. Burayı bıçağı gören çoğu kişi soruyor işte bu şey testere gibi kullanma. Hayır değil, bu parmak kaymaması için. Çünkü buradan çok büyük bir güç alıyorsunuz bir şey yaparken. Burada parmak kaymaması için tırtıklı bir alan aslında. Herhangi bir kesici özelliği yok. Bıçağın arkasında yine kesici bir ağız yok ki Türkiye'de yasak. Bıçağın ters kesici ağız, yani arka tarafında kesici ağız olması, bıçağın üstünde kan oluğu olması veya burada bir testere olması Türkiye'de yasak.
Ya bu yasak bir bıçak kategorisine giriyor. Bu bıçağı normalde ben alıp bagajımda taşıyabilirim. Herhangi bir porus aramasında da hiçbir sorun çıkmaz. Bagajımda taşıdığım sürece. Çünkü kanunlara uygun bir bıçak. Bunda bir sıkıntı yok ama dediğim gibi işte kanoluğu olur, ters kesici ağız olur. Bunlar yasak. Ha, yalancı ağız derler. Buraya işte inceltmişsinizdir. Kesici ağız gibi duruyordur ama aslında kesmiyordur. Öyle bir sivri bir yer değildir. Sadece şekil olarak yapmışsınızdır. O olabilir. Bu bıçağın aynısından, yani aynı tasarımından farklı bir tane daha var. O da Vanax. Bu da toz çelik gene. Toz metal çelik. Bundan bir tık daha ince. 3.7 milim. Paslanmaz çelik kategorisine girdiği için aslında daha çok yemek işlerinde kullanmak için, balık ayıklama. Ben zıpkınla balık falan da avlıyorum ya da balık avına gidiyorum oltayla. Orada da kullanmak için mükemmel bir bıçak. Ondan bir tık daha ince olduğu için yemek ve doğrama kesme işlemlerinde daha iyi bir çelik. Onun haricinde bütün tasarımı aynı. Zaten aynı bıçak, aynı kalıp. Hiçbir farkı yok. Onun için bunu şu an çok anlatmayacağım. Üstünde biraz lekeler var. Bu arada paslanmaz çelik olayını şurada anlatayım. Paslanmaz çelik diye bir şey yoktur. Her çelik paslanır. Sadece daha zor ve daha geç paslanır. Yani mesela atıyorum karbon çeliği deniz suyuna sokup çıkartın. Tuzlu su aşırı paslandırır. Deniz suyuna sokup çıkartın. Bir saat sonra bakarsınız komple pas yapmış. Dış yüzeyi tabii. O çok ince bir şey. Ama mesela paslanmaz çeliği sokup çıkartın, şöyle bir şey yapın, hiçbir şey olmaz. Ya da ondan 10 kat daha geç paslanır. Aslında odur. Yoksa %100 paslanmaz, asla paslanmaz diye bir çelik yok. Ne yazık ki yok. Devam ediyorum. Burada Morakniv'in çok beğendiğim bir bıçağı var. Bunu da gene yemek işleri için daha çok kullanıyorum. Zaten videolarımda da sürekli var. Bu Morakniv'in yazıyor muydu? O kadar çok Morakniv modeli var ki artık kafam karışıyor. Forest, Bushcraft ya da Forest modeli olması lazım. Bu da karbon çelik, yani paslanır çelik kategorisinde. Kalınlığı iyi. Öyle çok diğer bıçaklar gibi aşırı ince değil. Sapı sağlam. Full tank. Full tank olmasını sonra anlatacağım. Ön tarafında, yani şuralarında daha ince kalınlığı. Yanlardan kalıp gelip burada daha inceliyor. Yemeklerde vesaire doğrama işlerinde çok daha böyle ince yer olduğu için güzel oluyor. Veya mesela tahta mahta oyacaksanız şu zaten arka tarafıyla oyuyorsunuz. İyi oluyor. Plastik bir kılıfı var. Bunu kemerinize takabiliyorsunuz. Aslında sadece bu kadar da değil. Bunun başka aparatları da var. Büyük plastik aparatı. Bunu direkt oraya koyup çıkartabiliyorsunuz. Aparatlarımı yanımda getirmedim. Gerçekten artık hangi birisini taşıyacağımı şaşırdım. O kadar çok şey var ki. Hatta şu bıçakları şöyle açtıklarımı da şöyle koyayım. Üstlerinde dursun. Belki güzel bir görüntü olur videoda. Yine Morakniv'in başka bir modeli. Bunu hiç hatırlamıyorum. Karbon çelik. Gördüğünüz gibi oksitlenmiş ve paslanma yapmış. Videodan gözüküyordur muhtemelen. Simsiyah. Lekeler var. Bunu sonra temizlemenin de bir videosunu çekebilirim. Çok basit. Hatta burada zımpara var. Süngerim var. Metparım var. Aşağı koydum. Şişe parlıyor diye. Onu da göstereceğim. Klasik karbon çelik. Karbon çeliği zaten özetledim en başta. Onun için göstermiyorum. Burada da Bahco'nun bir tane karbon çeliği var. Bakın bu da mesela gene dışı gördüğünüz gibi biraz siyahlaşmış, oksitlenmiş. Bunu ben Bahco'nun açılır testeresi var. Testereyle beraber set olarak almıştım yıllar önce. Bunu artık yeğenime hediye ettim. Ucunu körelttim tabii. Çok kör. Onu yanımda kampa getirdiğim zaman ona veriyorum. Sadece yanımda olduğu zaman oturarak hani bir şeyler alışsın diye. Daha küçük sonuçta. En azından bıçağı alışıyor. Tabii kesmese de hem biraz hevesini alıyor hem alışmış oluyor. İşte birazcık hani bıçağı işte bak öyle yapma böyle yapma üstüne düşersin. Kesinlikle açıkken elinde yürüme vesaire gibi şeyleri öğretiyorum ki en azından işin güvenlik kısmını öğreniyor. Bıçak kullanmasa da. Bu ona yeter. Burada bir tane Kolombiya'nın çakısı var. Taktik çakı. Bu benim değil, arkadaşım. Kampta açıkçası böyle şeyler ben taşımayı pek sevmiyorum. Günlük hayatta olabilir, güvenlik amaçlı ya da genel kullanım amaçlı. Bu güzel sert bir çakı. Yani öyle çok çıt kırıldığım bir çatı değil. Çakı değil, sağlam bir çakı gene. Ağaç mağaç oyabilirsiniz. Bu tarz küçük bir şeyi de kemerinizde her zaman taşıyabilirsiniz. Güzel bir şey. Paslanmaz çelik bu. Tabii çok dayanıklı bir bıçak olmayacaktır. Özellikle açılır kapanır mekanizması yüzünden. Burada da gene bir tane CRKT'nin taktik çakısı var. İnce bir şey. Daha çok aslında saplamaya yönelik, savunma amaçlı taktik bir çakı diyebiliriz. Burada da benim bunu özellikle getirdim. Dalış bıçağım var. Dalış bıçağım şu kolunuza giriyor. Şurada ya da şurada ya da bacağınızda birçok yerde olabilir. Ben genelde burada kullanıyorum. Bir anda çok hızlı bir şekilde çekmeniz için bu buradayken şuna basıp, tabii şu an birazcık sertleşmiş havanın soğuğundan dolayı
Hava ciddi soğuk. Üstümü de çıkarttım ama güneş batınca soğudu. Buna böyle bir anda basıp çektiğiniz zaman çıkıyor. Arka tarafında biraz tırtıklı testere gibi bir ağzı var. Ön tarafı kesici ağaç. Ucu çok sivri girmesi için, saplamak için. Bunu bıçağın şurası zıpkının attığınız şeyi, uzun olan demire şiş denir. Şiş takıldığı zaman arkasına sokup çıkartmak için. Keza burası da gene aynı, onu çevirmek için. Bunu niye getirdim? Bu mesela tamamen paslanmaz bir çelik. Çünkü bunu suyun içinde kullanıyorsunuz, tuzlu suda. Tabii ki de şöyle bir şey var. Bunun dışında bir kaplama var. Aslında çeliği çok dandik bir çelik. Yani çok çabuk köreliyor. Hatta iyi bileyemiyorsunuz bile. Ne kadar bilerseniz bileyin yine de çok çabuk köreliyor. Neden? Bu bıçak sadece ve sadece paslanmamaya yönelik yapılmış bir bıçak aslında. Bunu biraz mecbur taşıyorsunuz. Yani bu bıçakları hiçbirisini tuzlu suda, yani suya giriyorsunuz, 3-4 saat duruyorsunuz. Çıkar çıkmaz yıkasanız bile yine de oksitleniyor. Bu zaten neden var? Çok büyük bir balık yakaladınız. Balığı tabii zıpkınla vursanız da o balık hemen ölmüyor. Onu söndürmeniz gerekebiliyor. Ya da acil bir durum oldu. Bir balık size saldırdı olabilir. Herhangi bir şey. Su altında her şey başınıza gelebilir. Orada kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da suda bir ipe dolandınız, bir ağa dolandınız, oldu bir şey geldi. Nefesinizi tutuyorsunuz. Tüpsüz dalıştasınız neticede. Nefesinizi özellikle panik anında tutabileceğiniz maksimum 30 saniye. O anda hızlı bir şekilde onları kesip yukarıya çıkmanız gerekebilecek. Onun için bıçak her zaman doğada da suyun altında da benim birinci önceliğimdir güvenlik için. Salvimar'ın dalış bıçağı bu. Çok güzel, tavsiye ederim. Bu arada buradaki bütün bıçakları herkese tavsiye ederim. Benim severek kullandığım bıçaklar. Bahko'nun bıçağı fiyat performans ucuz. Testere de lazımsa testeresiyle beraber alabilirsiniz. Testeresi çok güzel. Bıçağı da klasik karbon çelik, sağlam bir bıçak. Bu muhtemelen full tank değil. Bu arada full tankın ne olduğunu hemen anlatayım size. Şimdi genelde ucuz bıçaklarda bu bıçağın burası böyle. Bu bıçak nasıl devam eder? Şurada ufak bir demiri daha oluyor. O oraya geçiyor. Plastik onu tutuyor. Tabii ki de bu çok sağlam bir şey değil. Ama iyi bıçaklarda bu nasıl oluyor? Örneğin bunda. Bunun mesela şu sapının komple gördüğünüz yeri aslında çelik devam ediyor. Arkadan da göreceğiniz üzere full tank. Gene kabarda da aynı. Şu an yani bu bıçağın bu kabzasında gördüğünüz komple altında aynı bıçak. Bu kalınlıkta 8 milim devam ediyor. Yani aslında komple bir demir, sadece üstünde bir kabza var tutmanız için. Bu tabii çok sağlam bir şey. Vurulma, kırılma ihtimali yok. Full tank, özellikle böyle doğada, dağda, bayırda, odunda kıracağım, bilmem ne de yarayacağım. Gerekirse beni işte hayatta kalmama da yardımcı olabilecek, gün gelecek, kötü bir şey olur diyorsanız full tank bu bıçak her zaman iyidir. Bahko'nun bıçağını söyledim. Fiyat performans çok iyi. Özellikle de testeresiyle alırsanız ikisi uyguna geliyor. Güzel. Moraknev'in birçok çeşidi var. Yani artık hani isimlerini ezberlemek mümkün değil. Sürekli yeni bir şeyler çıkıyor. Bu Moraknev'in bir modeli. Karbon çelik. Bu da karbon çelik. İkisi arasında ne fark var dersiniz? Hiçbir fark yok. Birazcık şekil farkı var. Bu bir tık daha büyük ve bunun bıçağının ön tarafı ince olduğu için aslında bu bir tık daha ağır işler için değil. Bu mesela kalın. İkisi de scam'di. Evet, o kısma geleceğiz. Bir de o var da. O kadar çok konu var ki. Bunları zaten benim bıçaklarım. Bunları tanıtsam da bir anlamı kalmayacak şu an. Satış gibi bir şey yok. 4-5 tane yaptım. 3 tanesini kendime ayırdım. 2 tanesini de çok değerli insanlara hediye ettim. Duruyorlar. Onu aslında üretime geçirme gibi bir planım vardı ama gerçekten çok zor ve çok uzun, meşakkatli bir süreç. Maliyetli bir süreçte. Yani şu, nasıl diyeyim size. Hatta şöyle göstereyim. Şu 2000 liralık dediğimiz Kabar BK2'nin komple çeliği, ki bunu lama olarak düşünün. Bunun çeliğini aldığınızda şöyle kara bir çelik alıyorsunuz lama. Bu 10.75 ya da 10.90. 10.90 olması lazım. 10.90 karbon çeliği aldığınızda bunun laması yaklaşık 150 lira bir maliyet olur. Sadece çeliğin, aldığınız çeliğin, başka hiçbir şeyin maliyeti 150 liradır. Şu Vanadis 8'i aldığınız zaman muhtemelen bu da 750 lira falandır. İşte arada bu kadar büyük bir fark var ki bu sadece çelik farkı. Bunun gibi birçok şey var. Düşünün, o bıçak 2000 lira, bu bıçak kim bilir kaç para oluyor. Mesela şöyle bir bıçağı bir ustaya yaptırmaya kalksanız minimum şu anki değerlerde minimum 3000 liradır. İyi bir işçilikle minimum, o da. Daha fazla da olabilir. Neyden bahsediyorduk? Ağız yapıları. Evet, şimdi arkadaşlar asıl kamp için çok önemli bir konu ağız yapıları. Aslında bunun için bir tane farklı video çekebilirim. Çünkü bunun için detay çekimleri lazım. Scandi dediğimiz ağaç, bunu videonun şurasına ya da şurasına bir yere koyarım. Ağız kısmı, yani aslında şöyle düz geliyor.
ve en uç kısımda buruşuyor. Bunu bilemesi çok kolaydır. Yani gerçekten çok rahat ve hızlı bilenir ve çok iyi de keser, sıkıntı yok. Ama kalın yapısından dolayı aslında bir şeyi kesmek dışında birazcık yarma işleri içindir. Mesela bir ev bıçağını asla bulamazsınız böyle. Bu da skendi ama ön tarafı inceldiği için uç tarafı skendiden biraz daha farklı bir yapıda. Benim bıçaklarım filet, daha farklı. Skendi değil. Filet buradan direkt yukarıdan aşağı incelerek geliyor. Aslında bu yarma için değil, kesme işleri için daha mükemmel. Mesela bu odunu çok iyi yarmayabilir bir anda geldiği için. Ama bir şeyi soyma, oyma, delme, kesme işlerinde mükemmel derecede performans gösterir. Yine kabarda yarma zaten bu bıçak yani o kadar kalın ki bu bıçak yarma işleri için kesinlikle çok iyi ki bunun incelemelerini incelersiniz. Adam işte tuğla muğla kırıyor, beton demirleri deliyor. Yani bıçağı öyle bir deniyorlar ki mesela bıçak testinde uç testi çok önemlidir. Bunu işte saplıyorlar tahtaya, çekiyorlar, saplıyorlar. Bu 50 kere yapılıyor. Bıçağın ucu bükülüyor mu ya da kırılıyor mu? Tabii ki de bunlar zamanla oluşan Ar-Ge testleri. Şimdi benim gibi değil. Ben bu bıçağı ürettim, yaptım, bitti. Adam öyle yapmıyor. Adam bunun en az günlerce, aylarca, yıllarca bir ton Ar-Ge testini yapıyor. Bıçağı belli bir yükseklikten düşürüyor, atıyor, bir şey yapıyor. Saplıyor, ucunu çekiyor, sürekli ucu kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Öyle bıçaklar da var. Alıyorsun 2000 liraya. Şu ucunu şöyle yap, çıt yapıyorsun, tak diye kırılıyor. Tabii ki de bir anlamı kalmıyor. Bazı şeyler Ar-Ge'dir. Bıçağı neyle bileceğiz konusu çok ayrı bir konu. Ama burada hemen ufak basit bir şey vereyim. Falke'nin DC4 elmas bileyleme taşı var. Yanda taşımak için yani yanınızda taşımak için çok portatif bir şey. Bir tarafı silisyum karbür içerikli, bir tarafı da elmas içeriklidir. Çok küçük, çok güzel bir şey. Birazcık pahalı ama fiyat performans da çok iyi. Bunu herhangi bir yere küçük bir çiviyle tutturabilirsiniz ya da şöyle bir yere dayayabilirsiniz. Bıçağınızı üstünüzde şöyle tık 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 tekrar öbür tarafa tık 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 bileyleyebilirsiniz. Yani yanınızda bunu bu şekilde taşımak çok portatif ve güzel bir şey. Bunun dışında hiçbir şeyiniz yok. Bileylemeniz yok. Bıçağımı nasıl bileyleyebilirim kısmı için de böyle şey var. Su bazlı aşındırıcıyla ben Redline mıydı bunlar? Evet, Redline kullanıyorum. Redline'ın 1500, 800, 400 bunun dereceleri var. Bıçağınızın durumuna göre gider. Mesela genel olarak keskin bir bıçağınız vardır. Biraz körelmiştir. Onu bununla 1500'de bileyleyebilirsiniz. Şurada sert bir süngerim var. Bu aslında bir sünger ama sert bir sünger. Yumuşak bir sünger değil. Matın daha serti. Bir tane tahtam var. Bunlar hep yanımdadır. Çantamda taşıyorum. Bunu mesela böyle koyup düz bir zemine ki ıslatıyorsunuz. Su zımparasıdır bu. Bunu ıslattım, suya soktum, çıkarttım. Bıçağımı böyle tutup şu şekilde. Bu arada bu skendi ağız. Şurada resmini koyarım şuraya. Skendi ağız olduğu için bilemesi çok kolay. Bıçağın ağzını şu şekilde yapıştırıp açısıyla dümdüz geri çektiğim ve aynı şekilde bunu böyle yaklaşık 10 kere bu tarafa 10 kere bu tarafa yaptığım zaman 1500'e bu bıçak yeterince keskinleşir. Tabii ki de benim gibi manyaklarda bu iş böyle olmuyor. Biz işte 1000, 1500, 3000, 6000, 8000 kuma kadar gidiyor. Zımpara için demiyorum, genel bileyleme taşlarında da. Hasta değilseniz 1500 zımparayla skendi bir herhangi bir şeyi zımparanın üstüne koyup dümdüz hiç kıpırdamadan çekerseniz, şu an çekmiyorum bıçak bozulmasın diye, bu bıçağı yeterince bileyebilirsiniz. Kampta yanınızda taşımak için şöyle bir tane su zımparası önceden kesip hazırlarsanız, bir tane de bir sünger, sert bir sünger parçası gibi bir şey bulursanız çok rahat işinizi halledebilirsiniz. Bu işin fiyat, performans ve basitlik yanı. O da yok diyelim, hiçbir şey yok. Porselen bardak. Bu şu an yanında demir bardak, kamp bardağım var. Örnek olarak bunu getirdim. Porselen bardakların alt kısmında şöyle yuvarlak bir yeri vardır ya. Onu bu işte ters çevirip orada bıçağı dikkatli bir şekilde çekerseniz ya da bıçağı koyup onu bunu ev bıçağıyla da deneyebilirsiniz. Porselen bardağın o kısmını bıçağın üstüne dümdüz çekerseniz 3-4 kere iki tarafında da bıçağın gerçekten ne kadar keskinleştiğini göreceksiniz. Tabii ki de bu mükemmel bir yöntem değil ama bunlar basit yöntemler. Bu da yoksa doğadan herhangi dümdüz ince kum yani sık bir taşla da bu işi görebilirsiniz. Bunun üst düzeylerinde ben ya da benim gibi biraz böyle işte bıçak hastası insanlar ne yapıyor? Japon sulu bileme taşları kullanıyorum ben. Japon sulu bileme taşları, şu kadar olan taşlar var. Ben elimde kullanmıyorum. Onun için özel bir alet yaptım. Onun bir bileyleme videosu çekip onu orada tanıtırım. Hem nasıl bileylediğimi gösteririm.
işte 400, 800, 1500, 3000 kumu özel bu bıçağı bir yere tutturarak sabit bu şekilde sulu bileme taşını hareket ettirerek her zaman aynı derecede açıyorum, 17 derecede mi bileceğim? Her zaman 17 derecede mükemmel bir açıyla iki tarafına biliyorum. O zaman zaten mükemmel derecede oluyor. En sonunda bıçaklar bilendikten sonra deri masat. Hani bu eskiden berberler hani böyle usturaları vururdu ya, evet o gerçek arkadaşlar. O bıçağın kılını alıyor en ucundaki. Deri masada sağlı sollu vurarak bıçağın işlemini bitiriyoruz. Şimdi videoyu özetleyecek olursam bu kadar büyük ve bu kadar pahalı bir bıçak almanıza gerek var mı? Hayır, yok. Bu birazcık hastalık. Bu tarz bir bıçak almanıza gerek var mı derseniz sürekli doğaya gidiyorsunuz. Öyle heves için almayacaksınız. Bence alın. Bu bıçaklar zaten ömürlük. Öyle işte kırılacak şey yapacak bu bıçaklar değil kaybetmezseniz. Sağlam güzel bir bıçak almanız bu olmayabilir. Giderdik Decathlon'da mesela atıyorum 500-600 liraya gene sağlam güzel bir bıçak alırsınız. Onu kullanabilirsiniz. Bir ustayla görüşüp işte el yapımı bıçak yapan bir ustayla görüşüp işte güzel bir çelikten atıyorum bir N690'dan hem paslanmaz biraz daha işte fiyat performanstır. Yaklaşık gene 1500 liraya falan bıçağın bedeli tutar ama ucuz olmaz bulabilirsiniz ama bu tarz bir çakıyla bu işe girmek yerine bütçeniz yoksa tabii ki de olabilir. Bütçe yoksa her şey olur. Sonuçta bütçe yoksa yapacak bir şey yok ama bütçe varsa gidip böyle bir şeye bence kesinlikle para vermeyip sabit full tank yani tamamen demir olan sizi yalı yolda bırakmayacak iyi bir bıçak alıp ömürlük kullanmanızı tavsiye ederim. Bileyleme taşı için bütçe varsa Falken DC4 giriş için çok yeterli. Üstü için Japon su taşları ama onda da bir sürü çeşit almanız gerekecek. İşte o da bir sürü ekstra bütçe demek oluyor. Zamanı var. Bununla başlayabilirsiniz. Zaten onlar her ne kadar alsanız da benim gibi atıyorum geçen 40 gün kamptaydım. Bıçaklar köreliyor doğal olarak. Yanınızda işte bileylemeniz gerekiyor. Onların hepsini o aparatları gidip hepsini yanınızda taşıyamıyorsunuz. Ne oluyor? DC4 ile biliyorum. Gerekirse işte su zımparasıyla incesini biliyorum. Yanımda o şekilde idare ediyorum. Bıçaklarla ilgili videom şimdilik bu kadar olsun. Çünkü bu video gerçekten çok uzun olur detayları anlatırsam. Çünkü sadece yani şu bıçakların bu bahsettiğim işte ağız yapısı, filetli skendiydi vesaire yani yaklaşık bir 25-30 tane benim bildiğim sadece ağız yapısı var. Sadece onları bile bir videoda anlatsam 1 saat sürer. Kabza konusu var ayrı yarım saat sürer. Çok derin bir video. Bunu böyle yüzeysel bir şey yapayım istedim. Çünkü birçok videoda işte bıçak videosu çekeceğim dedim çekmedim. Onu çekmiş olayım. Merak ettiğiniz şeyler varsa sorun. İleride zaten yeni bir bıçak videosu yaparım. Ya da sadece tek bu bıçağa özel anlatımla işte yarma, kırma işleri, hangi ağız ne için kullanılabilir tarzı bir şey de çekebilirim. Şimdilik bu kadar bitirin. Bir tane balta videosu çekeceğim. Onu da bir dahaki kampta çekerim balta videosu. Baltalar, yarma ve kesme baltaları, işte plastik saplı, tahta saplı baltalar gibi. Sonra belki bir tane silah tüfek videosu çekebilirim. Onu merak eden insanlar oluyor. Arkada benim mesela taktik tüfeğim var. Çok severim. O tarz bir video çekebilirim. Bazı insanlar soruyor işte hani tüfek alacağım ne alabilirim işte tabanca ne olabilir ne önerirsiniz vesaire. Bir tabanca tüfek videosu çekebilirim. O da çok geniş bir konu. Yüzeysel anlamda en azından giriş seviyesindeki hani merak eden insanlar için güzel bir içerik olabilir. Aklıma gelenler burada. Sizin de merak ettiğiniz bir şey ya da merak ettiğiniz bir konu hakkında inceleme istiyorsanız anlatın bana sorabilirsiniz. Zaten bu tarz içeriklerim şu an çekmem gereken birçok şey var. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.